Kendi mezar taşı olan gizemli telefon kulübesi. Mojave. Harry Potter'da Harry ve Bay Weasley'in Londra'da büyü merkezine gitmek için kırmızı bir telefon kulübesi kullandığı bir sahne vardır. Matrix filminde Trinity karakterinin bir inşaat aracını tam hızla süren bir ajan tarafından takip edildiği bir sahne vardır. Carrie-Anne Moss tarafından oynanan Trinity bir telefon kulübesinden gerçek dünyayı arar ve oradan Matrix'ten çıkar. Kamyon olay yerine gelen telefon kabinini neredeyse aynı anda parçalar. Sevilen dizi Doktor Who'da telefon kulübesi başka boyutlara ve zamana geçmek için araç olarak kullanılır. Aynı biçimde Superman'de normal yaşamdaki kişiliği Clark Kent olarak telefon kulübesine girerek üzerini değiştirir ve Superman olur. Birçok film az önceki örneklerde olduğu gibi telefon kulübesinin görüntüsünü başka bir yere ya da başka bir dünyaya kaçış olarak romantik hale getirmemize ya da kötü haberi iletmek için bu işlevi yerine getirmemize yardımcı olur. Kurgu dünyasının dışında telefon kulübelerinin çoğu zaman içinde çürüme durumuna düşmüş, hüzünlü bir hali bulunur. İkonik bir statüye sahipken eskimenin nihai sembolü haline gelen Mojave telefon kulübesinde de durum farklı değildi. Mojave telefon kabini, Kaliforniya'daki Mojave Ulusal Koruma Bölümünde yalnız kalan bir telefon kulübesiydi. 1997'de alışılmadık bir konuma sahip olduğu için büyük bir ilgi gördü. İki uzak ana yolun kavşağında kurulu olan Mojave kabini, büyük olasılıkla güneydeki 30 kilometre uzunluğundaki bir önceki standın yerini alıyordu. Telefon kulübesi standın yakınlarında bulunan Sima Sindir madeninin sahibi Emerson Ray tarafından istendi ve başlangıçta 1948'de madencilere ve yakınlardaki yaşayan diğer insanlara hizmet etmek üzere kuruldu. 1960'lı yıllarda orijinal elle beslenen manyetonun yerine yeni bir telefon geldi. 1970'lerde bir kez daha dokunmatik bir telefonla değiştirildi. Ancak Mojave telefon kulübesindeki şan ve şöhretin gerçek günleri, İnternetin ilk günlerinde gerçek bir sansasyon haline 1997'de geldi. Los Angeles'tan Mojave haritasındaki bir telefon ikonunu fark eden ve onu ziyaret eden bir adam sayesinde yıldızı parladı. Bu kişi daha sonra bir yeraltı dergisine rastlanmasıyla ilgili bir mektup yazdı ve orada kabinenin telefon numarasını da gösterdi. Telefon kulübesinin orijinal numarası 714-733-9969 alan kodu 619 ve daha sonra 760 olarak değişene kadar aynı kaldı. Godfrey Daniels yerel bir bilgisayar girişimcisi olup dergideki mektubu okumuş ve Mojave telefon kulübesine adanmış bir web sitesini başlatmıştı. Kısa sürede kabin gerçekten ünlü oldu ve hayranları numarayı aramaya başladı. Bazı insanlar kabine geziler bile yapıyordu. Sitede kamp kuranlar ve çaldığında telefona cevap verenler vardı. Zaman geçtikçe grafiti ile telefon kulübesini süsleyerek onu mahvetmiş bölgenin muazzam uzaklığında anıtsal bir yer haline dönüştürdüler. Ünlü telefon kulübesi 17 Mayıs 2000'de Kaliforniya'da gerçek telefon hizmeti veren şirket olan Pacific Bell tarafından kaldırıldı. Şirket de bunu Milli Park Servisinden istenmişti. Bu noktada telefon numarası da kaldırıldı. Kabin kaldırımının resmi bildirimleri bölgeyi ulusal rezervlerden etkileyen ziyaretçilere bağlı olduğundan dolayı belirtildi. Trafik artışından dolayı mutsuz yerel halkın baskısı da bu karara eklenen başka bir sebepti. Kısa bir süre içinde kulübenin yerine sedye benzeri bir tabela kuruldu. Ancak
Milli Park Servisi tarafından o da kaldırıldı. Taraftarları kabinin kayıplarına üzülüyordu. Bu yüzden kayıp telefon kulübesi için bir mezar yapıldı ve bu mezar halen ziyaret edilmekte. Bu olayın ardından telefon numarası ile olup bitenler de ilginçti. Asıl gizemli olaylar da zaten o andan itibaren başladı. Çoğu kişi bunun kaldırılan telefon kulübesinin bir laneti olarak adlandırdı. 2013 yılında 760-733-9969 numaralı Güney Kaliforniya'da bir çikolata ve şapka satan mağazanın güvenliğine bağlandı. Daha sonra Lucky 225 isimli yerde Jared Morgan tarafından satın alındı. Telefon numarası daha sonra yeniden canlandırıldı ve yabancılarla konferans görüşmelerinin keyfini çıkartarak bunları gerçek telefon kulübesinin 1990'larının sonunda nasıl olacağı gibi sonuçlara bağlanmaları sağlandı. Bildirildiğine göre Mayıs 2015'ten önceki bir sürede telefon numarası konfigüre edildi ve Phil Lapser tarafından telefonun patlatılması başlıklı bir sesli kitap çıktı. Bu nedenle kimse telefon konferanslarına katılmadı. O günlerde numarayı arayanlara ve çağrı bırakanlara bir SMS gönderilir, arayan kimliğinin engellendiği ve numaranın çağrıyı kabul etmediği yazardı. Telefon numarası daha sonra pek çok farklı şirket ve firma tarafından kullanıldı. Ama hepsinin başına açıklanamaz bazı felaketler geldi. Yangınlar, patlamalar, iflaslar ve bazı açıklanamaz gizemli intihar vakaları. Numarayı kullanan bir firmada gece bekçisi olan ve intihar eden adam geride bıraktığı notta sürekli gece yarısı telefonunun çaldığı ve fısıltı halinde birilerinin ona kendini öldürmesini istediğini ve aynı anda duvarlarda hızlıca hareket eden bazı gölgeler gördüğünü yazdı. Ama kimse bunu önemsemedi. Hatta bazen telefon numarasını arayan kişilerin telefonunun gece yarısı çaldığı ve arka fonda sessiz, ıssız bir yerin sesi gelirken boğuk ve fısıltılı bir sesin nefesini dinleterek arayan kişiyi öldüreceğini, bu yüzden acı çekmemesi için kendi kendini öldürmesi gerektiğini söylediği pek çok raporda yazıldı. Yetkililer buna tam bir açıklama yapmayıp bir eşek şakası olarak algıladıklarını söyleyerek hat kullanıma kapatıldı ve gizem geldiği karanlık bilinmeze geri döndü. Mojave Telefon Kulübesi'nin tüm öyküsü birçok filme ilham oldu. Ölü Hat kısa bir belgesel olan Mojave Mirage ve hatta Mojave Telefon Bağ adlı uzunluktaki bir film olan bağımsız ve kısa bir filme de ilham aldı. Yine yazar Graham Beck de The Overton Window adlı romanının ön sözünde ilham kaynağı olarak bu kulübeyi kullandı.
Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.